Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mayalı bir hamur yapıp şöyle güzel bir patatesli bazlama yapacağım. Önce hamurumuzu hazırlayalım. 1 bardak ılık sütüm var. 1 bardak ılık suyum var. Tuz, 1 yemek kaşığına yakın maya ve unum var. Mayayı, tuzu, sütü, suyu ilave ettim. Şöyle hafif bir karıştırıyorum. Yavaş yavaş un ilave edeceğim. Yumuşak bir hamur hazırlayacağız arkadaşlar. 1 bardak su, 1 bardak süt, 5 bardak da un kullandım. Daha un ilavesi yapmayacağım. Şimdi çok fazla yoğurmanıza da gerek yok. Hamurumuzun üzerine kapatıp 1 saat dinlendirmeye bırakacağım. Bazlamamızın içi için 3 adet orta boy patatesi haşladım. Şimdi kabuklarını soyacağım. Patateslerimizi çatalla eziyoruz. Evet, ezdik patateslerimizi bir güzel. Şimdi bir miktar maydanoz doğrayacağım içerisine. Tuzla karabiber de ekledim. Başka bir baharat eklemeyeceğim. Şimdi bir güzel karıştıralım. Mümkünse patatesler tamamen ezilsin. Hiç topak kalmasın. Evet, iç harcımız da hazır. Hamurumuzun mayası geldiği zaman bazlamalarımızı yapmaya başlayacağız. Hamurumuzun mayası çok güzel geldi. Şimdi şöyle bir hafiften bir kendi kabında bir karıştırayım. Tekrar şöyle bir hafif gazını çıkartalım. Parmak uçlarımı da unluyorum. Çünkü hamurumuz oldukça yumuşak. Patatesi harcımızı da böyle top haline getiriyoruz. Aynı hamur gibi beze yapıyoruz. Bu şekilde. Evet, patateslerimizi de hazırladık. Hamur bezelerimizi de hazırladık. Şimdi şekil vereceğiz artık. Şöyle hafiften açıyoruz. Sonra hazırladığımız patatesi içine koyuyoruz. Muntazam bir şekilde kapatalım. Evet, şöyle kenara alıyoruz yaptıklarımızı. Evet, tekrar patateslerle içlerini doldurdum. Yine beze yaptım. Şimdi bir 10-15 dakika kadar tekrar dinlendirmeye bırakıyorum hamurlarımı. Evet, dinlendirdiğim hamurları şimdi açmaya başlıyorum artık. Şöyle önce hafif elimle bastırıyorum.
Böyle bir ters düz yapalım arkadaşlar, illaki daha düzgün açılır. Şöyle hafif oklavayla da yavaş yavaş şekil verelim. Evet, bu incelikte yeterli zaten. Şu şekilde. Bazlamalarımızı pişirmeye başladık. Tavamı iyice ısıttım. Ondan sonra attım bazlamayı. Sıcak sıcak tereyağımızı da sürdük. Çok daha lezzetli oluyor bazlamalarımız böyle. Çok güzel kabarıyor bazlamalarımız. Hamurumuz çok güzel oldu arkadaşlar. Yumuşacık. Çok fazla un koymayın. Verdiğim ölçüyü tam birebir uygulayın. Bazlamalarımız pişti. Biraz da dinlendirdim. Mis gibi koktular pişerken. Üzerine de tereyağı sürünce lezzetine lezzet kattık. Dediğim gibi tam kıvamında bir hamur hazırlarsanız yumuşacık bazlamalar yaparsınız. Gayet güzel. Bakın, yumuşacık bazlamalar oldu. Pamuk gibi çok güzel dokusu var bazlamanın. Evet, bugünkü tarifimin de sonuna geldik. Bir dahaki tarifimde buluşmak üzere diyorum. Hoşça kalın.